Eğer bu senaryonun aynısını bekleyemeyecekseniz, sabredemeyecekseniz, bakın ben daha sabredemiyorum. Gerçekten artık satma durumundayım. Piyasa düşecek mi diye düşünüyorsanız 2021'de, bak 2021'de bu senaryo aynısı oldu. Çoğu insan sabredemedi. Hani sabrettiği yer şurasıydı bakın. Aynı senaryoya, birebir aynı senaryo. Bakın şurada mesela yükseldi. Bak ne oldu mesela abi, bunu tek tek göstermek istiyorum. Bak aynı şu anda yanılgının içindeyiz. Şunun aynısı birebir şu anda da yaşandı. Tam aynısı olmasa da. Bak şu anda burada bıktırdı sıktırdı bir üçgenini yaptı. Tekrardan düşecek gibi yaptı. Tekrardan yükseldi ve büyük bir şekilde yükseldi. Zaten ilk hype'ını orada almıştı. Ama sen şu anda diyorsan ki hani ben buraları bunun aynısı gibi hani bekleyemiyorum, bak daha yeni, daha oluşmalar, daha gelişmeler gerçekten de yeni. Ki şu anda çok büyük bir 2 yılın en büyük en yüksek seviyesine ulaştığımız, yani büyük tetikledi gerçekten de. Yani en son bunu Nisan ayını 2022'de görmüştük. O zaman tabi daha çok böyle aşağıya düşüyordu. Daha fazla böyle düşmeye meyilliydi. Ama şu anki durumlar bambaşka. Gerçekten de bambaşka. Neden böyle söylüyorum? Bakın bunun aynısını bak şurada da yaptı mesela. Yani şu düşüş var ya, şu düşüş herkesin korktuğu. Hele ki şuradaki gibi olsaydı şu an kafayı yerdi herhalde millet. Gerçekten de kafayı yerdi. Ama ben şunu düşünüyorum gerçekten de. Yani şu neresi burası? 19 altına gelmedikçe gerçekten de 23 bandını sürekli böyle dence böyle çarptıkça bu bana güven veriyor. Gerçekten de güven veriyor. Şimdi bir önceki videoda gerçekten heyecanlı anlattım ama harbiden heyecanlıydım. Ve şöyle bir şey var. Bu otomatik yakım dediğimiz olay bana güven vermiyor. Çünkü otomatik yakımın olması şöyle bir şey. Nereden geldi, nasıl geldi belli olmayan coinleri otomatik şekilde yakacaklar. Ve bu şöyle de olabilir. E, kendileri içeriden böyle para da şey yapabilirler. Yani arzdan para da azaltabilirler. Yani kendileri otomatikman yani satabilirler mi? Yani kendileri satabilirler yani, demek istedim. Bu. Kendileri böyle satabilirler. O zaman bir yükseliş beklememek lazım. Yani benim de demek istediğim, ne zaman böyle otomatik bir akım gelirlerse kendi topuklarına sıkarlar. Yani millet salak değil. Gerçekten salak değil. Yani şunu söyleyeyim size. Manuel yakım gelmesi daha iyi. Şunu söyleyeyim. Şimdi Shibarium güvenlik için Zama'yla bir güvenlik anlaşması yaptı ve %20 bir yükseliş geldi. Ondan sonra tamamı %75'lik bir yükseliş oldu. Demek istediğim bu. Daha önceki de böyle Çertik'ten bahsediyorduk mesela, güvenlikten. Ya aynı senaryolar tekrar gelmesi beni gerçekten hani böyle acaba tekrarlıyor muyum algısı yaratıyor. Çünkü daha önceden de böyle oldu. Swap gelmeden önce ne oldu? Direktmen Çertik geldi. Çertik'le bir güvenlik anlaşması oluştu. Değil mi? Çertik, biliyoruz Çertik'i ve bu bayağı bir süre sonra artık onaylandı. Herkes bekliyordu ama şunun aynı şekli aslında Zama. Yani Zama ile şu anda bir partnerlik, bir anlaşmaları hepsiyle olacak. Hepsiyle, herkesle yani bir şekilde bir anlaşmalar olacak. Daha böyle yükseliş, içeri para girişli bir potansiyel olacak. Yani demek istediğim o 2021'de Mayıs ayında mesela Çertik'te olmuştu. Swap'lar gelmiş 2021 Mayıs ayında. Şu anda da Zama var ve Shibarium için geldi bu güvenlik şeyleri, şifrelemeleri vesaire vesaire. Dediğim gibi bu Shibarium büyük bir boyut. İnanılmaz büyük bir boyut. Yani o mesela hayal ettiğimiz şeyler var ya, böyle bu enflasyonun, bu kötü bir durumun içinde böyle gerçekten fiyatı uçsun da artık böyle bir şeyler alayım, böyle bir yatırım yapayım, büyük yatırımlar, büyük karlar yapayım dediğiniz yerde aslında şöyle bir şey. Bu güncelleme, bu gerçekten bu ağ yapısı büyük bir şey geldiği zaman hem Bone'ye de çok büyük etkisi olacak. Yani ortada bir kemik, bir entegre var. Yani uzatmayalım lafı. Ben aslında sadece bu detayı göstermek istedim. Yani şunu bekleyemeyeceksin abi. Beklemenin ne anlamı var ya? Yani daha sabrın ne anlamı var? Bak şurada bir mesela yükselişin aynısını burada da gördük. Yani hemen hemen değil, aslında aynısı. Ve şu anda düşecek. Yani buradan ben inanmıyorum abi, imkansız yani buradan 23'e gelecek de böyle yükselecek yani. Burada bıktıracak abi, bıktıracak. Ben haftalıkta hiç görmedim mesela. Ben hiç haftalıkta bir coin'de şu hata görmedim yani. Yani şuradan mesela bir haftada şey olacak da tekrardan aynı yeri dolduracak da böyle devam çıkacak, görmedim. Demek istediğim birazcık sabır, gerçekten sabır. Önünde gerçekten de bir hafta, bir buçuk değil, bence bir hafta buçuk en fazla max bir süre var kendini artık göstermesi için. Gerçekten de böyle. Yani kendini göstermesi için bir buçuk hafta beklemek lazım. Yani ben 7'siyle 25'i dedim ya. 7'sinde bir bakalım piyasa, bak bu piyasa 7'sine kadar 62 bin dolar, 60 bin doların üzerinde kalacağı gözüküyor benim açımdan.
7'sinde zaten 4 gün falan kaldı, 3-4 gün kaldı. 7'sinde de eğer ki bu süreci böyle temiz bir şekilde atlatırsa hem SHIB hem Bitcoin, gerçekten fiyatı daha büyük yerlere geleceğini düşünüyorum 7'sinden sonra. Mesela şöyle diyelim, 69 bin doların üzerine geldi diyelim, hacimsiz bir şekilde, altlara para girmemiş bir şekilde, hiçbir işimize yaramaz. Gerçekten yaramaz. Yani bizim şu anda tek yapmamız gereken şey hani sabır. Gerçekten de sabır. Ben kendime diyorum aslında. Bunları anlatırken kendime diyorum. Çünkü ben alım yaptığım yer burası abi. Bak şu an neyde bakıyoruz? Geçmişe bakmıyoruz değil mi? Aynen. Bak alım yaptığım yer benim burası. 1050 seviyesi. Bak ben aldığım zaman, ben güvendiğim zaman gerçekten de full bakiye gerçekten giriyorum. Yani şu anda beklediğim coinlerde mesela Storage vardı, TIA vardı, GFX vardı, Chase vardı. Ben bunları sattım. Benim beklediğim yerde, alım yaptığım yerde gerçekten bak ben heyecanlanıyorum. Gerçek kendimi tutamıyorum. Ben bu alımımı burada yaptım ki 29 Şubat'ta da zaten söyledim, hani bak ben buradan alım yaptım diye söyledim zaten. De bak demek istediğim şu. Şunu yaptı ya, şu hareketi zaten yapma olasılığı çok yüksekti. Ee, Ben geçmişe bakıyorum abi. Gerçekten de geçmiş. Bak şurada da mesela yapmış ya. Şurada şöyle 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 şöyle. Gerçekten bunlar en önemli detaylar abi bak. Şu mesela her videoyu sonuna kadar izleyen insan her şeyden bir şey öğrenebilir. Mesela bahsettiğim güvenlik yapılarından, mesela çeltikten bahsediyoruz vesaire vesaire. Bunların hepsi birbirine denk yani. Hepsi geçmişte de olmuş şeyler. Evet bekletti abi. 2 sene bekletti. 3 sene bekletti. Harbiden çok fazla bir süre. Ama ayı döneminde de piyasanın düşüklüğünde de böyle oluyor. Düşen bir piyasada kimse bir şey çıkartmıyor. Bak üzülerek söylüyorum bunu. Kimse bir şey çıkartmıyor abi. Biraz beklettiriyor, sıktırtıyor harbiden. Bak geçenlerde binli seviyelerdeydik. Hatta binli seviyenin altındaydık. Yüzlü seviyelerdeyim. O seviyelerin altındaydık ve uzun bir süre. Böyle uzatsam çok uzun bir süreler gerçekten. Ama şu anda potansiyeli farklı olduğu için şu anda bak bu detayına iniyorum. Bu şekilde böyle anlatıyorum. Yani şu anda sürekli böyle telefona bak, telefona bak, telefona bak. Harbi kafamız böyle lal olmuş bir durumda. Böyle değil abi. Bak sabırsız insan gerçekten sabırlıya parayı aktarıyor abi. Bak bu borsa böyledir. Yani borsa şey yapan yapana derler ya. Yani öyle bir piyasa burası. Yani sabreden de harbiden bütün parayı alacak. Gerçekten de bütün parayı alacak ama bak biz çok sabırsızız. Hak veriyorum, inanılmaz hak veriyorum. Yani bu Türkiye'deki bu enflasyonda hani daha kaybetme şansımız yok bizim. Gerçekten her zaman böyle ileri oynayacağımız noktalar bu. Mart ayı aslında. Mart, Nisan, Mayıs, halvingden bahsediyoruz. Ve şunu da söylüyorum ki halvingde hemen böyle fiyatı böyle dev bir şekilde yükseleceğini düşünmüyorum. Litecoin tabii Litecoin her zaman düşmüş. Litecoin'in de halvingi oldu. Ama Bitcoin baktığımız zaman 4 senede bir her zaman yükselişini devamlı getirmiş yani. Anladınız mı? Bitcoin, evet Bitcoin. Bakın şunu söylemek lazım. Benim düşüncem ki çoğu yabancıda da bu şekilde görüyorum. Bir Nisan ayına kadar böyle devam yükselecek benim düşüncem gördüğüm kadarıyla. Ama Mayıs ayında bir düşüş yaşayacak abi. Bir yaşayacağını görebiliriz yani, buradan söyleyebilirim. Bak 25 Mart tehlikeli olabilir. Sadece 25 Mart'a bakın. Ben diğer günlerinde 25'inden gün gerisine korkmuyorum abi. Benim indekste zaten sıkıntı yok. 85'in üstünde, zaten 80'in üstünde. Yani benim şu an bir korku yok. Gerçekten de temiz. Bak geçmişe baktık, hepsine baktık, indekse baktık, ona buna baktık. Hepsi bu, detay bu, açıklama bu, tetiklenmiş, hepsi bu. Başka bir şey yok.